Değerli dostlar, Sinan ile Otomanşet'e hoş geldiniz. Birkaç zamandır yoktum çünkü sınıf arkadaşım Sayın Hakan Bey'in vefatıyla çok üzüntülü günler yaşadığımı söylemek zorundayım. O yüzden yayınları gerçekleştiremedim. Siz dostlardan özür dilerim, yapacak da bir şey yok. Evet, bu süreç zarfında kendisi de büyük bir otomobil meraklısıydı. Modifikasyon şirketi vardı. Türkiye'deki en önemli markalar, yani dünyadaki en önemli markaların Türkiye temsilcisiydi. Amerikan arabalarıyla uğraşırdı rahmetli kardeşim. Garajı vardı. Yani otomobil sektöründe uzun zamandan beri var olan bir kişiydi. Ve vefatıyla beraber çok üzüldüğümü söylemek zorundayım. Peki tabii bu üzüntüyü bir kenara bırakıp normal işimize devam etmemiz de gerekiyor. Evet, ben yokken otomobil piyasasında neler oldu, ne otomanşete ne manşet atacağız. Hemen şimdi başlıyoruz. Ondan önce beğenmeyi, takip etmeyi unutmazsanız değerli dostlar, arkadaşlar çok memnun olurum. Sağ olun, var olun katkılarınızdan dolayı. Efendim, birinci haberimiz nedir? Hatırlarsanız ben bir önceki videoda Renault ile ilgili uzun bir serzenişte bulunmuştum. Yeni CEO belirlendikten sonra o da fark etmiş olacak ki bu söylediklerimin haklılığını. Renault'da büyük bir değişim rüzgarları esmeye başladı. Üretim portföyü belden geçecek gibi duruyor. Yeni ürünlerde bazı değişiklikler olacak gibi duruyor. Üretim merkezlerinin kayacağı söylentileri var. Varoğlu var. Bununla beraber Mayıs AŞ Genel Müdürü de değişiklik gösterdi. Sayın Berk Çağdaş 2016'dan beri bu hizmeti yürüten, Mayıs AŞ Genel Müdürlük görevini yürüten Sayın Berk Çağdaş görevi Sayın Bahattin Tatoğlu'na bıraktı. Bu önemli bir değişiklikti. Çünkü Bahattin Bey de çok eskisi değil bu işin. Bayraktar Holding'de başlayan bu otomotiv yönetim kurulu serüvenliği ondan sonra Mayıs AŞ'de de taçlandı diye biliriz. Çok önemli bir atama Mayıs AŞ için. Kim bu? Renault, Dacia, Alpine markalarının ithalatını gerçekleştiren Mayıs AŞ'dir. Ve bu firmada Türkiye'nin önde gelen firmalarından bir tanesi. Evet, bu Mayıs AŞ'yi de böylece hallettikten sonra Renault'da dediğimiz gibi büyük değişiklikler olacak. Yeni markalar, yeni modeller, modellerin içerisindeki değişiklikler, elektriklenme sürecinin hızlanması vesaire vesaire. Bir sürü yenilikler var ama en önemli yenilik nedir? Yeni Clio tabii. Yeni Clio'muz Türkiye'de üretilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Bu nedir? İşte yeni Clio, Renault 6, yani Clio 6 üretilecek. Ondan sonracığıma bunun da lansmanı Münih Otomobil Fuarı'nda Eylül ayında gerçekleşen Münih Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı. 120 ülke aynı anda satışa sunulacak. Türkiye'de üretilecek. Çok önemli bu yeni modelin üretilmesi. Yeni modele baktığımızda da inanılmaz büyük bir değişiklik görüyoruz. Müthiş bir değişim var. Bu değişimin ön tarafı Japon otomobillerine, arka tarafı İtalyan otomobillerine, yan tarafı işte böyle karışık Avrupa otomobillerine falan benzemiş. Yani bayağı sürpriz bir model ortaya çıkmış. Şu ana kadar bizim Boreal'de gördüğümüz, Austral'de gördüğümüz o ön tasarım yerini bambaşka bir tasarıma bırakmış. Şaşkınlık verici oldu bu ani geçiş herkes için ama Clio şu anda 4.11 metre olacak, 1.76 metre genişliğinde olacak ve daha çevreci motor seçenekleriyle geleceği düşünülüyor veya söylendi diyelim daha doğrusu. Bir tek full hibrit E-Tech 160 HP'lik bir motor olacak. Bir de 1.2'lik 115 beygirlik bir versiyon olacak. Bunlar ikisi de 6 ileri EDC otomatik şanzımanla beraber de sunulacak efendim. Standartlarını çok yukarı çekmiş bu arada yeni Clio. Ondan sonra hani ilk Clio reklamlarını hatırlayan büyüklere ne kaldı diye bir sloganı vardı Clio'nun. Büyüklere ne kaldı sloganı. Hemen hemen neredeyse büyüklere ne kaldı sloganına eşdeğer bir iç donanımla çıkacak. Esprit Alpine donanımı olacak. Bu tabii sportif bir çift dikişli detaylar, işte koltuk döşemeleri, büyük jantlar falan. Bu bayağı sportif 160 beygirlik modelde yani güç seçeneğiyle alınacak.
Bunun dışında da gene 3 segmentli olan birkaç segmentten oluşan model gamı da sunulacak inşallah. Fiyat skalasını da, şimdi bildiğiniz üzere her şey fiyattan geçiyor. Maalesef ülkemizde otomobil fiyatları çok yüksek ve satış rakamları bu yükselen fiyatları daha da kamçılıyor. Her ay açıklanan satış adetleri maalesef günün sonunda devletin bu vergileri arttırmasına ve otomobil fiyat vergilerinin yükselmesine sebebiyet veriyor. Bakalım daha da nerelere gidecek bu iş. Evet, yeni Clio'nun görsellerindeki az önce size videonun üzerinde ben konuşurken de gösterdim. Keyifli bir model olmuş. Bakalım ne kadar liradan satışa çıkacak, nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bir yeni model daha var. Bu yerli, bir yerli model daha var. En çok beklenen model Flash TOG. Evet, TOG otomobilimiz yeni modelini, merakla beklenen modelini en sonunda çıkarttı. Efendim nedir bu? Artık SUV modelinden çıktık. T10F olarak piyasaya çıkan V1 ve V2 olarak çıktı. T10F'i gene Münih'te Münih'teki fuarda ondan sonra lansmanı yapıldı. Çok önemli bir lansman. Almanya'da dünya premieri gerçekleşti aracımızın. Ve 1.860.000 liradan başlayan fiyatlarla da satışa sunuldu. Bu hangisi? V1 kısa standart range olan paketi. Yani standart menzili olan paketi. Bunun ne paketleri olacak? Hemen hızlıca söyleyelim. TFF'nin V1 arkadan itişli standart menzile sahip aracı 350-400 km döner. 1.860.000 liradan. V1 gene arkadan itişli uzun menzili versiyonu, bu 550-600 dönünce iddia ediliyor. Rüzgar katsayısından dolayı. 2.170.000 liradan. Ve V2 en üst donanım paketi gene arkadan itişli uzun menzili versiyonu ise 2.345.000 liradan satışa çıkarıldı. Tabii bununla beraber bazı indirimler var, imkanlar var, faiz taksit ödemeleri falan filan bunları da hallettiğiniz vakit daha da size kampanyada bir şekilde, hele de bir de şeyseniz, ticari bir firmaysanız daha da güzel şeyler oluyor. Hızlı şarj 28 dakikada %20'den %80'e çıkıyor. Yeni güncelleme geldi. Bununla beraber ne geldi mesela? Artık rejenerasyon dediğimiz, yani frenlemeyle veya ayağınızı gazdan çektiğinizde pillerin dolması aktive edildi ve 3 mod olarak aktive edildi. Bu çok iyi, önemli bir güncelleme olarak geldi. Sportif Fastback tasarımı zaten bilenler biliyor. Ve ayın 15'i pazartesi günü, yani geçen haftadan beridir de bu hafta başından beridir de şöyle tarihte bir karışıklık yaptım. TOG satıcılarında yerini aldı. İki tane çok önemli renk geldi. Biri Urla, biri Mardin renk seçenekleri. Bunlar da badem şekeri rengine ilham veren Mardin mavisi ve otlu kula renklerinin yanı sıra işte Urla'dan çok tatlış bir rengi daha kullanıma sunuldu. Çok güzel bir araç, müthiş bir araç. Kısa menziller dedikleri 350 kilometre, ama işte bu yeni rejenerasyonla beraber, yani ayağınızı gazdan çektiğinde pilin dolma dışında koyarsak 400'e çıkacağı iddia ediliyor. 623'lük olan uzun menzilinde işte 670-680, bir 50 daha önüne koyun. Yani kullanımınız çok etkili. Bakın, bu menziller standart kullanım menzilleri değil. Yani size dip gaz, sürekli uzun yol, sürekli bilmem ne, abi biz aldık arabayı 350 dendi ama ben şehir içinde 280'i zor görüyorum. Baba, 280'i zor görürsün çünkü sürekli dip gaz yapıp dip fren yaparsan bu araçlar öyle tasarlanmıyor. Sizin standart bir kullanım paketi halinde yapıldığında bu kilometreye ulaşabiliyorsunuz. Çünkü birinde 52.4 batarya var, kilowatt saatlik bir batarya var. Diğerinde de 85.5 kilowatt saatlik bir batarya mevcut. Baktığımızda hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yani param olsa gider direkt net kesin alırım yani. Uzun menzilini almayı da tercih ederim. V1 mi olur, V2 mi olur onu bilmiyorum ama tabii sitesine girdiğinizde bu paralarla kalmıyor. Yani siz 1.860 diyor ama ek paketler var. Ek paketleri aldığınızda bu fiyatlar otomatik olarak 2 milyon üzerine rahatlıkla çıkabiliyor.
2 milyon 170 dediğinizde 2,5'lar seviyesine, 2,345 dediğinizde 2,600'ler seviyesine de rahatlıkla çıkabiliyor. Çünkü bayağı bir paketler var içeride alabileceğiniz. Bu da çok önemli. Efendim bir diğer çok önemli konu da büyük bir şovla Yangwang BYD'nin Yangwang serisi çok önemli bir lansmana imza attı. Zaten biz bunu videolardan biliyorduk, görüyorduk. Bu bir zıplayan kırmızı spor araba var ya, kasislerin üzerinden uçuyor falan. İşte o Yangwang U8 ve Yangwang U9 modelleri Türkiye'de BYD tarafından tanıtıldı. Çünkü BYD'nin bu üst segment modeli, yani markası. Şimdi biri SUV bir araç, neredeyse Discovery'lere benziyor. Kusura bakmasınlar ama durum bundan ibaret. Onun adı U8. Yangwang U8 suda gidebiliyor. Ondan sonra belirli bir süre mecbursanız suyun içerisinde yol alabiliyor. Bu enteresan bir durum. Bayağı suyun içinde böyle yüzen bir araç, yani sizin anlayacağınız. Yanlış bilmiyorsam neydi? 15 dakika mı 20 dakika boyunca mı ne? Suyun içinde araç kalabiliyor ve sizi bir yerden bir yere götürebiliyor. Yani bu ikisinin elektrikli olması, bu aracın bir elektrikli olması, yani bu daha da bir enteresan tabii. Bayağı böyle suyun içine gömülmüş videosunu şimdi birazdan size, yani şu anda görüyorsunuz videosunda, bayağı binmiş gezmiş gidiyor insanlar. Diğeri de efendim zıplayan aracımız U9, sıfırdan 100'e 2,36 saniyede çıkabilen, sıfırdan 100'e 2,36 saniye, neredeyse Formula 1 arabalarına yakın bir şey var, yani çekiş performansı sunuyor. Ve Almanya'da gerçekleştirilen testlerde de 472,41 km/saate ulaşarak dünya en hızlı elektrikli spor otomobil ünvanını kazanan bir araç bu. Her iki araçta 360 derece ekseni etrafında dönebiliyor. Yani buna tank dönüşü diyorlar. Hem U8 hem U9'da da bu dönüşler var. Bu şovun yapılmasının sebebi, biliyorsunuz BYD yakın bir zamanda Türkiye'de fabrika kuracak ve bu modelini de getirmeyi planlıyor. Yani Yangwang serisinde Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. Bunun için de Teknofest kapsamında belli şehirlerde gerçekleşti. Bunu da Sapanca tarafında bildiğim kadarıyla yaptılar. Müthiş bir organizasyon olmuş. Yapanın, edenin eline sağlık. Hiç kolay değil bu şekilde yapılması bu işlerin. Valla helali hoş olsun, yapılıyor, ediliyor. Nasıl oluyor da oluyor demeyin. Yangwang ile ilgili bu şeyleri çok meraklısınız. 2,36 saniye nasıl çıkıyor diye. 1305 kilometre, 1305 beygir gücüne sahip, her tekerlekte bir motora var. Yani 4 bağımsız motordan oluşuyor. Yani 1305 bölü 4 yapmanız gerekiyor. 1680 Nm'de torku var. Bu sayede de dediğim gibi 2,36 450 kilometre ortalama menzil sunuyor gene. Ondan sonra ve 500 kW'lık şarj bulursanız çift girişli ultra hızlı şarja da %30'dan %80'e de 10 dakika gibi kısa bir sürede çıkabiliyor. Bunlar önemli şeyler. Efendime söyleyeyim. Otomobil haberlerini kısaca bu şekilde şimdi bakalım toparlayabiliriz. Önemli bir husus daha var. Hyundai i30 tekrardan yeniden satışa sunuldu. Uzun bir zamandır yoktu. 140 beygirlik 1.5 litrelik VT motor ve 7 ileri DCT şanzımanla sunuldu satışa. Önemli bir bilgidir. Çünkü i30 bir dönem Türkiye'nin hakikaten çok tutulan, çok sevilen otomobillerinden, modellerinden biriydi. C segmentinde hakikaten neyle meşhur olmuştu i30 hatırlatalım. 2011 yılında Frankfurt Fuarı'nda, benim de bulunduğum Frankfurt Fuarı'nda ilk çıkan i30'ların direksiyon derinlik ve yükseklik ayarındaki sessizliği ve pürüzsüzlüğü Volkswagen'in o dönemki CEO'su tarafından test edilmiş ve çok beğenilmişti. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Kusuruma bakmasın. 48 V'likli bir hibritli motora sahip. Güzel bir çekiş yakalar bu. İçinde ne ararsanız var. Yok. Fiyatı da gene ne kadardır? Fiyatını şu anda göremiyorum. İnternetten bakıp da bulursunuz, biraz araştırırsınız ama tasarımı çok tatlış olmuş. Güzel bir model olmuş. Sevilen bir modeldir. Prime ve Comfort olarak iki donanım gelecek. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bu da önemli bir ayrıntı olarak önümüzde yer alıyor. Ucuz otomobil sevdalılarının farkındayım. Ucuz otomobil yok mu kardeşim? Biz nasıl otomobil alacağız? Nasıl olacak diye. İnşallah yakın bir zamanda
otomobil, yani ucuz elektrikli otomobiller, belki Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği bir tane B segment SUV olacak. Belki o olabilir. İlerleyen dönemde Renault'un üretecekleri olabilir. Yani işte C var, Citroen C serisi ucuz bayağı elektrikli otomobiller üretiyor. Bunlar işin çok güzel tarafları. Peki bir bomba haber daha var. Nedir bu bomba haber? Tesla Roadster'a geri döndü. Yani bu parayla, pulla sahip olamayacağınız büyük, muhteşem bir otomobil. Güzel de bir tasarım yapmışlar ama biraz hafif retro olmuş. 1980'lere benziyor. 70'lerden hatta Amerikan Pontiac GTO'nun önündeki bu rüzgarlığı falan da böyle esinlenilmiş. Efendim modelimizin adı 849 Tesla Roadster. Orta arkaya yerleşik V8 çift turbo motoruyla geliyor. Ve 1050 beygir güç sunuyor. Tabii bunu tamamen full o motordan sunmuyor. İçinde bir de hibrit elektrikli bir motor var. Bunu da işin içine koyduğunuzda şöyle oluyor. 830 HP'lik bir V8 motor, yani çift turbolu motorumuz, atmosferik yani benzinli motorumuz 830 HP güç üretiyor. Elektrikli motorsa 220 beygir güç üretiyor. İkisini topluyorsunuz, 1050 beygire ulaşıyorsunuz. Değerli dostlar, sıfırdan 200 kilometreye sadece 6.35 saniyede çıkabiliyor. Sıfırdan 200'e, artık 100'ü falan bırakmış adamlar. 100'ü aşmış. Sıfırdan 200'e gidiyorum ben diyor. Babalar diyor, yani bırakın beni, tutmayın diyor. Uçuyor, yanıyor, kaçıyor. Yani anlatılacak gibi bir makine değil. Elektrikli modda sadece 25 km yol alabiliyor. Zaten laf olsun, torbada olsun. Egzoz emisyonu düşük dursun diye yapılan şeyler bunlar. Bir de o elektrikli arabanın verdiği ani hızlamalarda insanları mutlu ediyor. Efendim 250 km hızda toplam 415 kilometrelik yere basma kuvveti üretiyormuş. Bu çok önemli bir şey. Vallahi baba, otomobilde yok o hafif, bu hızlı. Testarossa diyorum, Ferrari diyorum, 1050 beygir güç diyorum. Artık buna biniyorsun ve dünyayı başka bir şekilde yaşamaya, başka bir şekilde hissetmeye başlıyorsun. Bir orkestra var arkanda mırıl mırıldanan. Abi ne diyeyim ki yani? Ne denir ki buna? 74 litre bagaj hacmi varmış. Çok ihtiyacınız var mı bilmiyorum. Bunda zaten öyle çok uzun yol yapmanıza gerek yok. Maksimum hızı 330 km/saat. Sıfırdan 100'e 2.3 saniyede, sıfırdan 200'e 6.35 saniyede kat ediyor. Bu muhteşem araç, efendime söyleyeyim. Yani Ferrari sahibi olmak dünyada bir ayrıcalık, ülkemizde ise bir hayal maalesef ve maalesef. Durum bundan ibaret değerli dostlar. Evet, kısaca bu haftalık haber turumuz bu kadarla bitsin. Yakın bir tarihte gene bir video çekip bu sefer de perde arkasında gerçekleşen olayları anlatacağım. Bakalım orada neler oluyor, neler bitiyor, onları da daha farklı bir şekilde göreceğiz. Efendim yayınımı izlediğiniz, beni beğendiğiniz ve takip etmeye başladığınız için sonsuz teşekkürler. Bir sonraki yayınımda görüşünceye dek şen ve esen kalın.